birkaç haftadır Türkiye gündemini Süleymaniye Camii'nin önüne inşa edilen bir yapı meşgul ediyor. Bu yapı yükseldikçe Süleymaniye'nin manzarasını bir hayli kapatıyor. Peki böyle bir yapı buraya yapılabilir mi, yapılamaz mı? Süleymaniye etrafını çeviren diğer yapılar Süleymaniye etrafında ne kadar var olmalı ya da olmamalı? İstanbul ve İstanbul'un göz bebeği Süleymaniye ve çok tartışılan bu bina. Kalktık, yerine geldik. Çünkü herkes bir takım çekilmiş fotoğraflar üzerine konuşuyor. Tarih ve sanat tarihi uzaktan konuşulmaz. Yanına geleceksiniz, bizzat yerinde göreceksiniz, dokunacaksınız ve o şekilde doğruyu ve yanlışı net bir şekilde görmüş olacaksınız. Biz de onu yaptık. İstanbul'dayız. Süleymaniye'nin etrafında sizin için dolanacağız. Farklı açılardan, karşıdan, yanından, diğer taraftan Süleymaniye'ye sırtımızı vererek bu yükselmekte olan binaya bakacağız. Ve bu binanın şahsında tarihi eserlerin civarındaki bu binalar olmalı mı, olmamalı mı? Olmalı ise ne kadar olmalı? İşte bunların cevabını hep beraber bu videoda görmüş olacağız. Hadi başlayalım. Kalktık, Eminönü Meydanı'na geldik. Neden? Çünkü hep yazıldı, çizildi. Cami tarafından çekiyorsunuz bu binayı. Bunu merak ederek soran da var, farklı niyetle soran da var. Biz de yayınımıza buradan başlamak istedik. Dedik hani cami tarafından bakınca manzara kötü. O aşağı doğru bir şelale gibi inen medreselerin, kubbelerinin, bacaların arasından kötü gözüküyor. Acaba Eminönü tarafından nasıl gözüküyor dedik ve yayınımıza buradan başlamak istedik. Çünkü buradan baktığınız zaman İstanbul'un o 7 tepesi muhteşem bir şekilde gözüküyor. Tabii biraz daha geriye Galata Köprüsü'nün üzerine çıkarsanız daha farklı görürsünüz. Galata Kulesi'nin tepesine çıkarsanız daha farklı görürsünüz. Şimdi Eminönü Meydanı'nda arkamızda Süleymaniye Camii var. İstanbul'un 7 tane tepesi var. Burası Suriçi. Suriçi İstanbul. Yani tarihte asırlar boyunca devamlı kuşatılmış gerçek İstanbul. Ve bu Suriçi'ndeki 7 tepenin en büyüğü İstanbul'un 4. tepesi. Ve bu 4. tepenin üzerindeki o muhteşem eser Süleymaniye Külliyesi. 5 asırdır orada durmakta. Bakılan her yerden görülmekte ve bu şehrin kimliğini özgürce, güçlü bir şekilde haykırmakta. Onun etrafını kapatan hiçbir şeyin olmaması lazım. Buna hiçbirimizin gönlü razı olmayacaktır. Biz buraya geldik Eminönü'ne ve buradan arkaya doğru baktık ve baktığımızda yapının maalesef Süleymaniye Külliyesi'nin etrafını çeviren yapı duvarlarının bir kısmını örtmekte olduğunu gördük. Yani normalde çatı yapılmamıştı. Çatı yapılacak şekilde tahtalar vardı. Birkaç gün evvel onlar da söküldü. Bu arada bu yayını yaparken peşin söyleyeyim. Hiçbir kurumu, derneği, herhangi bir şahsı hedefe almış değiliz. Burada tek bir şey istiyoruz. İstanbul ve İstanbul'u İstanbul yapan güzelliklerin bize ait değerli ortada bulunması. Zaten ilgili kurum dün açıklama yaptı. Gerekli her türlü fedakarlığı göstermeye hazırız dedi. Peki biz bu videoyu neden yapıyoruz? Bu tarz çirkin mimariler bir daha yapılmasın diye. Bundan önce yapılanlar düzeltilsin. Tarih, bize ait tarih, bizi yüksek sesle ortaya koyan, temsil eden tarih daha güzel ortaya çıksın diye. Eminönü'nden baktığımız zaman yapı maalesef gördüğünüz gibi yapıyı Süleymaniye'yi çeviren duvarların üstüne çıkıyor ve görüntüsüyle Süleymaniye'nin en uçtaki minaresinin kaide kısmını da kapatıyor. Onun için ne olması lazım? Bu yapının tıraşlanması lazım. Aslında daha güzel bir şey yapmak lazım. Onu videonun sonunda söyleyeceğim. Şimdi çok ilginç bir şey yaşadık. Ben girişi yaptım. Hadi Süleymaniye'ye doğru gidiyoruz dedim. Tabii biz burada çekim yaparken sağdan soldan gelip selam verenler oluyor. Tanıyanlar oluyor. Özellikle böyle yurt dışından gelen misafirler oluyor. Böyle kıymetli birkaç tane gencimiz geldi. Selam verdiler. Tanıştık. Belçika'dan geliyorlarmış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Allah. İsim neydi? Teşekkürler. Cihat Özkan. Cihat Bey. Ben Cihat Bey'i tanımıyorum açıkçası. Burada gördüm ilk kez. Şeyden mi tanıyorsunuz?
bizim tarih Takip videolardan, ediyoruz abi. kitaplardan. Sayfayı takip ediyoruz. Tarih kitaplar yazdığını biliyoruz. Çok sağ ol. Bu konuda hassasiyetin olduğunu biliyoruz. Teşekkür ederiz. Görünce de sevindik. Çok sağ Selam ol. vermek istedim. Ben de şimdi bana selam verip de nereden geliyorsunuz falan diye sorup da arkadaşlar Belçika deyince tabii onlar da bana sordular ne yapıyorsunuz diye. Ben de bina ile alakalı video çekiyorum dedim. Ve sordum kendilerine Avrupa'da bu işler nasıl oluyor? Mesela Belçika'da, Almanya'da, Fransa'da nasıl oluyor diye. Nasıl oluyor hakikaten bu tarz? Mesela tarihi bir eserle alakalı hassasiyetler nedir orada? Açıkçası Sağlı abi senin bu bina hakkında verdiğin malumatı bilmiyordum. Böyle bir binanın inşa edildiğini de bilmiyordum. Bizim oralarda nasıl oluyor? Küçükten alalım, biraz küçük örnek vereyim. Normal bir konut dikileceği vakit bile ya da tadilata gireceği zaman bile önce bir belediye bu çizim, bu proje veriliyor, içeri veriliyor. Ondan sonra bir 3-4 aylık bir araştırma süreci var. O süreç içerisinde de projenin geleceği arsaya ya da tadil edileceği binanın önüne sarı levha denilen bir levha asılıyor. O levhanın üzerinde bu gelecek olan projenin, yapılacak olan işin yazılım halinde anlatımı oluyor. Gelen geçen bunun içine kolu komşu oluyor zaten. Küçük çaplı tadilatlarda vesaire. Herkes buna itiraz edebiliyor, incelemeyi alabiliyor. Yani bakıyor yani. Buraya ne gelecek, ne olup bitecek. Böyle bir tanıtılıyor. Oraya girişilecek olan iş tanıtılıyor. Ondan sonra bunun projenin çizim halinde randevu alıp belediyenin inceleyebiliyor halk. Herkes bu hakka sahip. Yani ondan sonra o süreç içerisinde bir itiraz gelirse tekrar belediye o itirazı değerlendiriyor. O itiraz da gerekçeli görünürse hep birlikte işte bu böyle bir itiraz geldi. Örnek veriyorum, küçük bir örnek. Bir tane komşu geldi. Evin dikileceği arsanın arkasında ikamet eden komşu geldi. Benim güneşimi engelliyor bu proje dedi. Mesela çok basit bir şey. Bu ilk etapta akla gelecek bir şey değil, bir mani değil. Devlet bunu inceliyor. Diyor tamam bu adam burada 20 senedir kalıyor. Sen birden projenle bunu yapacaksın. Güneşini engelleyeceksin. Bu bina 12 metre değil de 9 metreye düşsün o zaman. Böyle bir şey olabiliyor. Yani o sarı tabelayla belli bir süreliğine herkese ilan edilip bununla alakalı bir sıkıntınız varsa gelin bize başvurun diye duyuru yapılmış oluyor. Peki, bu sadece ufak çaplı şeyler için bunu gene böyle bu tarz işlere vurduğun zaman, kıyas ettiğin zaman çok daha meşakkatli ve uzun bir süreç yani. Peki ben bir evde oturuyorum. Benim oturduğum ev 100 yılı geçmiş olan, biraz tarihi geçmiş olan bir ev. Evet. Ben bu evin dış cephesini kendime göre değiştirebilir miyim Avrupa'da? Dış cephesiz çok zor. Çok zor Talha abi. İçeride belirli bir seviyeye kadar renovasyona izin veriyorlar. Mesela girişler biraz sıkıntı oluyor ama odalarda falan biraz daha müsamaha gösteriyorlar ama dış cephe dediğiniz gibi hiçbir şekilde ellenilmiyor. Yani yıkayım ben buraya sıfır bir bina dikeyim ya da kaplamayı, rengini falan yapayım öyle kolay kolay izin vermiyorlar. En fazla biraz elden geçireyim, biraz taze görünsün diye boya, cila falan olabilir. Onun dışında haricinde bir şey olmaz. Şimdi mesela Belçika'dan geliyorum dediniz. Orada doğmuşsunuz herhalde. Yok, buradan doğduk. Ha buradan gittiniz. Evet. Kaç yıldır oradasınız? Kaç sene oldu? 21 sene oldu. 20 senedir orada yaşıyorsunuz. Evet. Şimdi ben mesela Belçika'dayım. Orada Anvers ya da Gent'teki katedrale yakın bir tane bina yapmaya kalktım. Evet. Ya da binama böyle birkaç kat çıkmaya kalktım. Evet. Mümkün mü? Her belediyenin kendine göre bu bina işlerinde, dikim, inşaat işlerinde kuralları ve şartları var. Bu şartlar neye göre belirleniyor Talha abi? Görünüm ilk başta. Oranın görünümü, binaların görüntüsüne uyuyor mu? Ahenk içinde mi? Yani katedral diyorsun. Orada bir yapı var, bir stil uygulanmış. O stile aykırı olmayacak dikeceğin bina. Onunla biraz uyum içinde olacak. Yani eski bir antik bir stilin yanına gelip modern bir bina dikemiyorsun. Örnek veriyorum. Biraz uyum içinde olacak. Kapatmasına, kapatmamasına bakıyorlar mı? Yaptığın bina, tarihi binayı birazcık giriyor manzarasına. O zaten izin çıkmaz. Hiçbir şekilde. Burada bahsi geçen bina zaten böyle bir güzel Süleymaniye Camii'nin önüne böyle binanın gelmesi orada hiçbir şekilde çıkmaz. İzin çıkmaz Allah abi. Anladım. Bunun yani pozisyonla da alakası yok. Parayla da alakası yok. Bu çıkacak olan izni benim senin gibi vatandaşlar da tabiri caizse gelip çürütebilir. Çok basit bir şekilde. Anladım. Yani boşa girilmiş bir uğraş olur. O yapmak isteyen inisiyatif sahipleri için. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sizlerin tecrübeleri bizim için son derece önemli. Sağ olasınız. Çok sağ olun. İyi ki oralarda varsınız. Ya, acizane de söyleyeyim Talha abi. Dediğim gibi buraya sizle konuşmadan önce böyle bir şeyin olacağını bilmiyordum. Yüksekliğe çıkacağını bilmiyordum. Yani inşallah bunu izleyenler de artık yollar neyse başvurmaları lazım mani olmak için. Evet. Güzel olmaz. Hepimizin, geçmişten kalan hepimizin hakkı var bu camide, bu görüntüde. Evet. İnsanlar geliyor, yerli yabancı.
izliyorlar, görüyorlar. Öyle bir binanın öyle bir görüntüyü kapatması hiç hoş olmaz. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Siz de sağ olun abi. Görüşmek üzere. Başarılar. Şimdi ne yapalım? Buradan yürüyelim. Süleymaniye'nin önüne kadar gidip bir de oradan bakalım. Sonra oradan yokuştan yukarı çıkalım. Binanın yanına gidelim. Binanın yanından bakalım. Sonra Süleymaniye'nin avlusuna geçelim. Avluda camiye sırtımızı verip Salis ve Rabi medreselerinin önünden bir daha bakalım ve kararı hep beraber verelim. Buyurun. Eminönü'nden Süleymaniye Camii'nin karşısından ara sokaklardan yukarı doğru malum binaya doğru tırmanıyoruz. Ama dedim ya konuşmanın başında, burada problem sadece bu konuştuğumuz bina değil. Tamam, bina sahipleri gerekeni yapalım dediler. Bitti mi iş? Problem son buldu mu? Yapılacak. O kadar çok şey var ki. Şu Süleymaniye'nin altındaki mahallelerin içindeyim. Şaşırırsınız, üzülürsünüz. Hatta kafanızı duvarlara vura vura ağlarsınız. Bakın şu arkamda gördüğünüz cami Kepenekçi Sinan Camisi. Yapılış tarihi 1531. Yanındaki apartmanların minarenin boyundaki halini görüyor musunuz? Yani Allah aşkına ya. Bu binayı buraya yapmaya kim izin verir? Caminin yanına gidelim, şok olursunuz. Cami iki binanın arasında, yerin altında kalmış. Camiye girmek için bayağı bir merdivenle aşağı iniyorsunuz. Yani 1531 ne demek? Kanuni Sultan Süleyman tahta çıkalı 11 sene olmuş demek. 1531 ne demek? Daha Süleymaniye Camii'nin temeli atılmamış demek. Süleymaniye Camii'nin temeli ne zaman atıldı? 1550-57 yılları arasında yapıldı Süleymaniye Külliyesi. Süleymaniye'nin temeli atılmazdan 20 sene önce yapılmış. Kepenekçi Sinan önemli biri olsa ki bakın bu sokağın adı da Kepenekçi Sokağı. Yani ismi de devam ediyor. Demek ki buralarda etkili bir isim. Mahallenin içine camiyi yaptırıyor ama ne oluyorsa 1950'den sonra oluyor. 1950. Problem bu zaten. 1950'ye kadar dünyanın en büyük şehirleri içerisinde İstanbul nüfus yoğunluğunda 20. sırada. Nüfus ne kadar? 800 bin. Aradan 20 sene geçiyor. 1970'lere 75'lere geliyoruz. İstanbul'un nüfusu 20 milyonla 1. sırada. Sen 1950 ile 70 arası 19-18 milyon insanı hart diye bu şehre sokarsan ne olur? Çok özür dileyerek söylüyorum. Şehrin içine edilir. Tarih denmez, o denmez, bu denmez. Herkes kaptığı yeri betona boğar. İstanbul'un açıkçası durumu bu. Bu büyük günahı hep beraber temizlemek zorundayız. Onun için derdimiz o bina yaptıranlar şu bu değil. Zaten orası tamam indirilecek. Görünen o. Sıkıntı yok. Ama ya bu diğerleri, bunların hepsinin tek tek düzeltilmesi için çok büyük bir mücadeleyi en yukarıdan en aşağı hep beraber vermemiz lazım. Hadi yürümeye devam edelim. Levhayı gördünüz. Kepenekçi Sokak. Kepenekçi Sokak'tan aşağı doğru çıktık ve arkamda Hoca Hamza Camii var. Bu yapının cami olduğuna inanabiliyor musunuz? Camiye yapışık yapılmış bu binaların rezilliğini görüyor musunuz? Şu bina buraya yapılalı ne kadar oldu? En fazla 40-50 sene oldu. Şimdi 1950 sonrasının sıkıntılı yapıları. Bu Hoca Hamza Camii ise 1561 yılında inşa edildi. Kanuni ölmezden 5 sene önce ve Süleymaniye Külliyesi yapıldıktan sadece birkaç sene sonra. Yani külliye yapıldıktan sonra da burayı donatmış insanlar. Bu gördüğünüz yeri süslemişler. Yani camiden başka her şeye benziyor. Caminin önündeki çeşmenin halini görmek isterseniz buyurun. Tabii şey diyorsunuz, çeşme mi? Hani nerede? Ben de zor gördüm. Çeşmenin önü gördüğünüz gibi böyle arabalarla, şunlarla, bunlarla dolu. Ve Süleymaniye gibi bir mücevherin etrafına iş hanlarıyla, fabrikalarla, atölyelerle doldurursan olacağı bu. Yani bir müze gibi korunması gereken bir mahalle, bir semt bugün bir sanayi ortamı arz ediyor. Gündüz böyle, gecesini ne ben söyleyeyim ne de siz bana sorun. Hadi devam. Yürümeye devam. Az önce Hacı Hamza Camii'ni gördünüz. Oradan böyle döndüm. Döner dönmez yine bir hayal kırıklığı, yine bir hüsran. Şu arkamda gördüğünüz pırıl pırıl mükemmel medrese Siyavuş-Paşa'nın medresesi. Siyavuş-Paşa kim? 1580'li yıllarda yaşamış. Özellikle 3. Murat döneminin sadrazamı. İşte Kanuni, 2. Selim, 3. Murat. Sokul Mehmet Paşa ile türbeleri Eyüp'te yan yana. Ve buraya Süleymaniye'nin hemen altına
Süleymaniye Külliyesi yapıldıktan tam 20 sene sonra mücevher gibi bir medrese kondurmuş. O mücevherin etrafını biz de gayet güzel süslemişiz. Manzara ortada. Ya biz buraya Süleymaniye'yi örten bir tane binayı çekelim diye geldik. Ama istedik ki size büyük resmi gösterelim. Hay, büyük resmi göstermez olaydık. O kadar hayal kırıklığı içerisindeyim ki. Şu yapıya bakar mısınız ya? Kesme taştan muhteşem bir kapısı var. Kapının içindeki şu tonozlar, tuğla kemerler, mükemmel bir yapı. İçileş gibi çöplük. Gece içinde yatanlar, her türlü pislikler, köpekler yuvalanmış. Manzara o kadar kötü ki. Şu an neredeyiz tabii siz tam anlamadınız. Süleymaniye Camii'nin dibine geldik. Aman Allah'ım. Yani 16. yüzyıla tarihlenen bir yapı olduğunu düşünüyorum. Taş, tuğla alaşımlı duvara bakın. Üzerine iğrenç bir beton sıvı atılmış. Zaten beton da koyuvermiş kendine. Bütün tarihi ortada. Biz neredeyiz şu an biliyor musunuz? Sizinle az önce konuştuğumuz yerden şöyle kıvrıldık. Ve Süleymaniye'nin, yani elimi uzatsam şu an değerim. Salis Rabi medreselerin dibine geldik. İşte bakın bunlar. Şiir gibi ya. Şiir gibi. Ama şiir gibi bir yapının önündeki şu tellere bakın. Sanki hapishane ortamı. Üzerinde yetmemiş o teller, bir daha dikenli teller dönmüş. Şimdi ben yabancı bir turist olsam, bir Amerikalı, bir Avrupalı olsam, buralarda geziyor olsam, ki bu adamlar geziyorlar, bazıları çok meraklı. Hemen boynuna takıyor fotoğraf makinesini, fır fır buralarda dolaşıyor. Yani şöyle bir manzarayı Süleyman dibinde görsem ne düşünürüm ben Türkiye'deki insanlarla alakalı? Yani Avrupa'da ben çok geziyorum yıllardır. Avrupalıların herhangi bir şehrinin göbeğindeki bir katedralin etrafında Allah aşkına şu manzaranın hani 1/1000'ini görebilir misiniz? 1/1000'ini. Sosyal medyada biz bir binayı konuştuk. Ben onun için geldim. Ama daha o binanın yanına gelmeden onlarca çirkeflik ve iğrençlikle karşı karşıya geldim. Bakın Süleymaniye Camii. Şu an dibindeyiz ya. Bak şu duvar Süleymaniye Camii'nin duvarı. Bu gördüğünüz 3. medrese. Evvel Sani medreseleri caminin öbür tarafında. Salis Rabi 3. ve 4. medreseler bu tarafta. Ve bu şiir gibi yapı hemen önümde. Şu tel olmasa şuradan atlasam medresenin avlusundayım. Bu nedir? Yani caminin önünü kapatan sadece konuştuğumuz o bina değil, onlarca bina. Bence bu bir fırsat. Bakın, olumsuz şeyleri olumluya çevirelim. Rüzgarı arkamıza alalım. Bu bir fırsat. Eğer o bina bir üst kat çıkmasaydı ne olacaktı? Biz bunları hiç konuşmayacaktık. Ben buraya gelmeyecektim. Bu videoyu çekmeyecektim. Ama bu vesileyle geldim ve bunları da gösteriyorum şu an size. Yani şimdi şu bina da burada olmamalı. Bu bina burada olmalı mı Allah aşkına? Ya şu bina, bunların hiçbirisi burada olmamalı. Bu binaların hiçbirisi 1950'den önce yoktu. Hepsi malum nüfus patlaması sonrası yapıldı buralara. Tabii çok merak ediyorum. Şu binalar buralara yapılırken kim yaptırdı? Kim izin verdi? Kim göz yumdu? Kim cebini Süleymaniye'den daha çok düşündü? Bence bunlar da öğrenilmeli ve afişe edilmeli. Ama ilk yapılacak şey bir an evvel Süleymaniye'nin önü açılmalı. Şu an Kanuni Sultan Süleyman'la böyle yan yana geziyor olsaydım, şunları görseydi ne derdi? Siz tahmin edin. Az kaldı. Konuşacağımız bina hemen şu arkada. Oraya doğru gidiyoruz. Evet, sonunda istediğimiz yere geldik. Türkiye'nin birkaç haftadır hararetle tartışmış olduğu inşaat, bu arkamda görmüş olduğunuz inşaat. Yani yurt binası olarak yapılmakta olan yer bu. Ben özellikle buraya gelmeyi şundan istedim. Bir şey merak ediyordum. Bakın ben 20 seneden fazladır buralara gelen giden bir insanım. Süleymaniye Külliyesi bizim yerimiz. Yani her ay muhakkak birkaç defa uğrarım. Bu gördüğünüz yerlere çok uğramasam da yolumun düşmüşlüğü vardır. Şimdi bakın, şu inşaatın olduğu yerde bir Fetva Han vardı. Ben şimdi yukarıdan geldim. O yukarıdaki yol Fetva Yokuşu. Fetva Yokuşu'ndan buraya doğru inen bu sokağın ismi Mutasarrıf Sokak. Bu arkamda bulunan ve yıktırılıp yerine bu binanın yapıldığı o han yoldan almış ismini, Fetva Han. Ve Fetva Han'ın buraya yapılış tarihi 1971. Bakın dedim ya size, 50'den sonra kopmuş zaten İstanbul'da her şey. 1971'de yapılıyor bu han buraya. Hemen bakın yanda bir başka han var.
Bu gördüğünüz hanın yapılış tarihi 1978. Daha sonra bunun sahipleri hayırsever insanlar demişler ki biz demişler burayı size yurt yeri olarak verelim. Allah razı olsun, ne kadar güzel. Siz de buraya yurt yapın. Ama o işhanı tabii çok eski, yurt yapılmaya müsait olmadığı için kurum demiş ki biz bunu yapıp yenisini yapalım. Açık konuşmak gerekirse Süleymaniye'de bu ara sokaklar çok varoş, çok sıkıntılı. Hani gündüz buralar işhanı, gece çok sıkıntılı. Ya Süleymaniye Camii'nin cemaati yok ya. Çünkü Süleymaniye Camii'nin etrafında bir mahalle yok. Yani insan yaşantısına ait bir alan kalmadığı için buralarda ezan okunduğunda camiye kim gidiyor? O an orada gezmekte olan turist gidiyor. Ben çok istiyorum ki caminin etrafı Osmanlı döneminde olduğu gibi yine insanların yaşadığı mahalleler olsun. Bu anlamda yani böyle bir yerde caminin etrafında öğrencilerin kaldığı bir takım kurumların olması bizim arzu ettiğimiz bir şey. İnsan yaşasın. Akşam oldu mu herkes kapıyı kapatıp işhanları, atölyeler, buralar böyle karanlık, izbe milletin geçmeye korktuğu yerler olmasın. Fakat burada bir problem var. Caminin etrafının betonlaşmasını istemiyoruz. Buralar 1950 öncesindeki fotoğraflarda olduğu gibi şu gördüğünüz aşağı Haliç'e doğru bütün bu sırt cumbalı, ahşap, muhteşem evlerle süslü. Peri masalı gibi ya manzara. Sonra ne oldu? Manzara buna döndü. Ben özellikle bir şeyi merak ettiğim için geldim. O eski Fetva Hanı, şurada bakın demir bir merdiven var, helezonik. O merdivenle boyu aynıydı binanın. Yani bina Fetva Han buradaydı ve bu şekildeydi. Fotoğrafları falan da var. Buradan baktığımız zaman yaklaşık 1,5 kat bir yukarısı merdivenden yukarıda gözüküyor. Ben şimdi bu bölgedeki esnafla da konuştum. Buradaki yani 30 yılını, 40 yılını, 50, 60 yılını burada geçirmiş amcalar var. Onlarla da görüştüğümüz zaman onlar da bundan muzdarip, sıkıntılı. İlginç olan şey şu mutasarrıf yolu, sokağı dediğimiz bu sokaktan bu inşaat başlayana kadar araba geçiyordu. Araba. Yani buradan aşağı araba iniyordu. Fakat şimdi bakıyoruz böyle bir durum söz konusu değil. Normalde burada zamanında bulunan Fetva Han'ın köşesi şuradaydı. Yani bu bina yana doğru büyümüş. Büyümüş ve yolda gitmiş. Yani mesela artık buradan şu demir paravanlar kalksa bile arabanın geçmesi mümkün değil. Ha ben araba geçsin demiyorum. Ben zaten trafikten arındırılsın diyorum. Suriçi'nin tamamı, Süleymaniye'nin etrafı. Ama araba geçecek kocaman bir yolun artık araba geçilemeyecek kadar daraldığını da görmekteyiz. Demek ki burada da bir enine doğru genişleme var. Yetkililer bunlarla da ilgilensinler yani. Daraltılsın, buralar nefes alsın. Bakın arkası müftülük. Eminönü'nden Müftülü'ye her gün onlarca insan geliyor. İşi için, şu için, bu için. Sadece Süleymaniye'yi gezmeye değil. Hemen arkamız müftülük. Onun için buraların nefes alması icap ediyor. Bakın mevzu sadece bu bina değil. Aşağıdan yukarı çıkana kadar onlarca sıkıntılı manzara gördük. Lütfen Süleymaniye'nin etrafını boşaltalım. Ve burası insan yaşamına ait pırıl pırıl ortamlarla, mekanlarla dolsun ve buralar bir yaşam alanı haline gelsin. Kanuni mezarından çıkıp baktığında benim evlatlarım, benim eserlerimi çok güzel korumuştasın. Şimdi bitmedi. Yukarı çıkacağız. Yukarı çıkıp bu kez Süleymaniye'nin avlusundan Salis ve Rabi medreselerinin yanından hem bu inşaata hem de bu ortama yeniden bakacağız. Görüşmek üzere. Vallahi bu ironi değil de ne? Arkamdaki binayı görüyorsunuz. Diyeceksiniz ya bu binalardan burada bir sürü var, buna mı takıldın? Ya şu uyduruk binanın dibine yapıştığı, hatta üzerine yapıldığı şey ne? Mimar Sinan'ın türbesi. Mimar Sinan'ın türbesi. Yani bu adam 98 yıllık hayatında bize dünyanın en güzel eserlerine emanet etmiş. Gözleri görmüyormuş artık, hala eser vermeye devam ediyormuş. Çırakları aracılığıyla. Ve ölmüş, buraya sırlanmış. Onun türbesinin duvarının tepesine bindirerek bu bina yapılmış. Allah aşkına bir yetkili bana söylesin, bu bina ne zaman yapıldı? Kim yaptı, kim yapılmasına izin verdi? Mimar Sinan'ın türbesinin tepesine de bu yapılıyorsa artık söylenecek hiçbir şey yok. Bu malum bina olayı Türkiye gündemine düşünce sağdan soldan bana da çok soranlar oldu. Dediler ki Talha Bey sanat tarihçisiniz, bu eserlere çok yakınsınız, gelip gidiyorsunuz, siz bir şey söylemeyecek misiniz diye. Ben de bunun üzerine o akşam bir tweet attım, uzun bir zincir. Zincirde şunu söyledim. Şimdi dedim
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir şey söylüyor. Fatih Belediyesi başka bir şey söylüyor. İlim Yayma Vakfı başka bir şey söylüyor. Şimdi siz burada ne konuşsanız A ya da B taraf olacaksınız. Bir taraf hakkında konuşacaksınız, öbür taraf linçleyecek. Öbür taraf hakkında öbür taraf. Türkiye böyle. İnsan üzülüyor yani. Yani doğrunun tarafındayım diyebilmek lazım. Onun, bunun, şunun değil. Ben de bunu söyledim ve altına dedim ki burada biz hangi taraf olacağız, kimin tarafına göre konuşacağız ve sonra tweette onun tarafına dedim. Kanuni Sultan Süleyman. Ben böyleyimdir bakın yıllardır. Bu işi yaptığım yıllardır. Bana da soruyorlar bunlarla alakalı böyle yapılar. İşte şurada bir yapı yapıldı, şu yıkıldı, şunun önüne bir duvar örüldü, şunun duvarına bir delik açıldı. Ne diyorsunuz? Ben önce eserin banisi olduğumu düşünürüm. Empati yaparım. Kanuni Sultan Süleyman şu gördüğünüz türbede mezarından kalksa ve bizim bulunduğumuz bu yere gelse, burada bizim gibi yürüse, gelin yürüyelim. Bu şekilde gelse, şu an var ya burada herkes Süleymaniye'yi bırakmış, herkes binaya bakıyor. Haber ajansları gelmiş, haber yapıyorlar. Yani hakikaten ilginç bir durum. Gelin böyle. Bakın. Bakın malum bina arkamızda. Dediğimiz gibi herkes Süleymaniye'yi bırakmış, bina ile ilgileniyor, binaya bakıyor, bunu konuşuyor. Yani bina şu an gündem olarak Süleymaniye'yi de gölgede bırakmış bir durumda. Ne dedik? Kanuni Sultan Süleyman mezarından kalktı. Geldi böyle bizim gibi yürüdü. Burada durdu ve başını çevirip o gördüğünüz binaya baktı. Kanuni ne derdi? Kanuni Sultan Süleyman ne derse biz onu diyoruz. Kanuni Sultan Süleyman bu binayı hoş görüyorsa ellerinize sağlık, mükemmel olmuş, daha da yukarıya çıkın diyorsa ben hiç konuşmayacağım. Peki böyle bir şey der mi Sultan Süleyman? Tabii ki demez. Peki ya Mimar Sinan? Bakın şu gördüğünüz yolun hemen köşesinde Mimar Sinan var. Ve Mimar Sinan mezarından kalksa bu yapıyı görse ne der? Neler söyler? Onlar böyle bir yapıdan rahatsız olur mu? Olur. O zaman biz de oluruz. Herkes oldu. Sağ olsunlar. Yetkililer de, binayı yapan, binanın sahibi yetkililer de biz dediler her türlü fedakarlığa hazırız, sıkıntı yok dediler ve böylece yani böyle bir yapının kalkması gerekiyor. Peki son olarak ne yapmak lazım? Yapılması gereken şu, 1950 öncesinin Haliç'inden çekilmiş Süleymaniye ve altındaki o mahalleleri gösteren fotoğraf var. Tamamı cumbalı evler ve konaklarla süslü. Aralarında muhteşem ağaçlar, yeşillikler, masallar ülkesi gibi ya. Ama şimdi manzara, siz videoyu başından beri eğer izlemişseniz rezaleti gördünüz. İçine etmişiz güzelim şehrin. Süleymaniye Mahallesi diye bir mahalle bırakmamışız. O zaman yapılacak olan şey ne? Burayı eski haline, 1950 öncesindeki görünümüne çevirmek. Bu bölgedeki iş hanları. Ya olmaz ya. Bu caminin dibinde atölyeler, fabrikalar, iş hanları. Burası caminin dört bir yanı yeniden tarihi dokusuna döndürülmeli, yeniden mahalleleştirilmeli ve buralarda insanlar yaşamalı. Yani işte atölye var. Geliyorlar burada atölyelerin akşama çalışıyor. Hava kararmasına yakın kapıları kilitleyip gidiyorlar. Ya Süleymaniye'nin gündüzü bu kadar kötü etrafı. Gecesini tahmin bile edemezsiniz. Şu yapılmakta olan binanın yanındaki esnaflarla az önce görüştüm, röportaj yaptım. Biri dedi ki son 2 ayda dükkanım 2 defa soyuldu dedi. Düşünün. Hepsi şikayetçi. Bir yağmur yağıyor, bütün dükkanlarımız suyun içinde kalıyor diyorlar. Onlar da rahatsız. Şu ara sokaklarda arabayla girmek mümkün değil. Girseniz çıkmanız mümkün değil. Günah ya. Gerek yok. Bunlar kaldırılsın. Fabrika mı, atölye mi, şu mu, bu mu, üretim merkezi mi? İstanbul'un göbeğinde, şehrin ortasında olmaz. Etrafa konulsun. Ve bence buradaki vakıf yetkililerine devletimiz, hükümetimiz sur dışından bu yurdun 2 katı, 3 katı olacak araziler versinler. Daha güzel yurt binası yapsınlar. Ama buraya yapmasınlar. Bu binanın olduğu yere de lütfen bir şey yapılmasın. Boş kalsın. Boş. Nefes almaya ihtiyacımız var. Nefes almaya. Uzun lafın kısası. Gönlümüz İstanbul'umuzun daha da güzelleşmesinden yana. Gönlümüz bizi biz yapan değerlerin daha çok ortaya çıkmasından yana. Size söz, tarihten hikayelerde o olayı anlatacağım. Nedir o? Yahya Kemal'le 1920'lerde İstanbul'u işgal eden İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı General Harrington arasında geçen o hadise. Çok çarpıcı bir hikayedir o. Hikayenin en sonunda Üsküdar civarlarına gelmişlerdir. Akşama kadar gezmişlerdir.
Ve İstanbul Yunanlara mı verilecek yoksa Türklerde mi kalacak? Mevzu budur ve kararını maalesef eğer biz Kurtuluş Savaşı'nı kazanmasaydık Harington verecekti. Yahya Kemal ile Üsküdar'da bu 7 tepeyi gören bir manzarada oturmuşlardır. Harington Yahya Kemal'e döner ve der ki sabahtan beri bana İstanbul'u gezdiriyorsunuz. Ve bana İstanbul'u gezdirirken hep İstanbul, Türklerin İstanbul'u, Osmanlı'nın İstanbul'u hep bunu ifade ederek gezdirdiniz. Farkındayım der. Beni inandırabilmiş değilsiniz der. Ama şu an bulunduğumuz yerden manzaraya bakıyorum, görüyorum ki bu şehir gerçekten sizin şehriniz der. Bunu derken Üsküdar'dan buraya sur içine baktığında Harington'un gözünün içine giren en muhteşem bina hangisiydi? Süleymaniye'ydi. Yani bir işgal kuvvetleri komutanına bile gerçeği söyleten bu muhteşem yapının önünü kapatırsak bizim vatanımız, bizim İstanbul'umuzdan bahsetmek söz konusu olabilir mi?